Merhaba arkadaşlar. Evrim bilgisinin diğer bilimsel alanlardaki düşüncelerin ve teorilerin gelişmelerine etkilerini ve evrim bilgisi ışığında bu diğer bilim alanlarındaki belli sorunları nasıl ele alacağımıza araştırmaya devam ediyoruz. Aslında bu videoda evrim düşüncesinin Lamarck'tan sonraki durağı olarak Darwin'in düşüncelerini anlatmayı düşünüyordum. Fakat geçenlerde karşıma bir video çıktı. Bu videoda bir akademisyen, sanırım profesör olması gerekiyor, kısa bir video çekmiş. O video ya da belki de uzun bir video bilmiyorum ama ben kısa böyle 1 dakikalık falan bir video izledim. Burada işte insanlara evrimle ilgili bir şeyler söylüyor. Ya sen evrimi savunuyorsun ama diyor, önce diyor bir anlaşalım diyor. Bu diyor evrim diyor bir teori mi diyor. O karşıdaki kişi evet teori diyor. İyi peki de diyor bu teori ise diyor bu teorinin diyor bir yasa haline gelmesi gerekmiyor mu diyor. Yani bir teori yasa olmadan onu nasıl bu kadar coşkuyla savunuyorsun? Oysa ki diyor evrim diyor herhangi bir teorilerden birisi. Dolayısıyla evrimin bir bilimsel yasa gibi buraya sunman doğru bir şey değil diyerek karşısındaki kişiyi mat ediyor. Daha doğrusu mat ettiğini söylüyor. Yani karşıdaki kişinin cahilliğini, hiçbir şey bilmediğini bu biçimde açıkça ortaya koymuş oluyor. Şimdi bu videoyu izleyince bu konuyla ilgili burada bir şeyler söyleme gereği hissettim. Çünkü bu karşımıza çıkan hiç de öyle tesadüfi bir şey değil. Bunu bilinçli olarak evrim karşıtları sürekli yapıyorlar. Söyledikleriniz değişimler, bunlar evrim değil, bunlar adaptasyondur sözü ya da işte ara formlar var mıdır, yok mudur sözü, böyle ucuz ve basit numaralardan bir tanesi de evrimin bir bilimsel yasa olmayıp yalnızca bir teori olduğu iddiası. Yani bunu bilir bilmez, yani koskoca profesörlerden sıradan evrim hakkında kulaktan dolma birkaç şey duymuş kişiye kadar herkes bıkıp usanmadan bunları söylüyorlar. Şimdi dolayısıyla bu konuya bir parantez açarak evrim bilgisinin bir teori mi yoksa bir bilimsel bir yasa mı olduğu konusunu kısaca ele almak istiyorum. Burada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani evrim karşıtları bıkmadan, usanmadan yüzlerce yıldır, yani Darwin'in teorisinin ortaya koymasının üzerinden neredeyse 150 yıl, 170 yılı geçti. Bıkmadan, utanmadan evrime karşı mücadele ediyorlar. Yani bu mücadele edenlerin ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi, geleneksel düşünce kalıplarıyla ve geleneksel eğitim yöntemleriyle yetişmiş ve dolayısıyla bilimsel olarak donanımı yeterince olmadıkları için geleneksel düşünce anlayışına bağlı olarak samimi bir şekilde evrimin olamayacağına inanan insanlar var. Bunlar evrim diye bir şey yoktur diyorlar. Yani özellikle de bunların çoğu inançlı kişiler oldukları için dinin dogmalarını olduğu gibi savunuyorlar. Ve dolayısıyla bu geniş kesime, bu insanlara yönelik olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Biliyorsunuz ben bu videolarda bu tip insanlarla hiç tartışmıyorum. Çünkü ben onlar için video çekmiyorum. Yani evrime inanmayan, bilimsel donanımı olmayan, bilimin gerçekleriyle, bilimsel düşünce ve felsefi düşüncenin kurallarıyla seni dinlemeye ya da tartışmaya hazır olmayan kişilerle konuşmanın bir anlamı yok. Yani onlar ayrı bir dünyanın insanları ve o yolda devam edebilirler. Benim onları ikna etme diye bir hedefim ve amacım yok zaten. Biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür insanlara hiçbir şekilde yanıt vermiyorum. Onlarla polemiğe girmiyorum. Bu bir meselenin bir yanı. Ama esas olan bilinçli olarak toplumun yönetim mekanizmalarında belli mevkilerde, belli konumlarda olan kişilerin ve kurumların olanaklarını kullanarak evrime karşı düşmanca tutum sergilemeleri ayrı bir olay. Yani bunlar bu işi bilinçli olarak yapıyorlar. Bilinçli olarak yapmalarının nedeni de şu: bunlar aslında toplumları yöneten üst
kademedeki yönetici kesimlerin ya paralı uşakları ya da gönüllü uşakları. Çünkü bunlar eski düzenin, yani bir tanrısal bir ayet okumayla, bir kutsal sözle, herhangi bir basit bir sözlükle kitleleri uyutarak onları kandırabilecekleri eski güzel günlerin özlemleriyle yaşadıkları için insanların neyin ne olduğunu bilmesini istemiyorlar. İstemedikleri için de böyle son derece profesyonelce, ustaca hazırlanmış yalanlarla insanları evrim düşüncesinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz bunun için Amerika'da çok büyük bütçelerle çalışan kurumlar var ve bu kurumların çoğu dünyanın değişik köşelerindeki gerici odaklarla işbirliği halinde evrim düşmanlığını bilinçli olarak sürdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bu konuya giriyor olmamın nedeni evrim konusunda geleneksel düşünce ve dinsel inançları gereği farklı düşünen insanları ikna etmeye yönelik bir çaba değil. Benim burada ele alacağım ve eleştireceğim bu işi bilinçli olarak egemen güçlerin eski dünya yönetme tarzlarının özlemiyle yanıp tutuşarak bir an önce evrimci düşünceyi, evrim düşüncesini gözden düşürmek isteyen kesimlerin sözcüsü olanları ipliğini pazara çıkarmak. Yani esas olarak bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Neyse, sanırım bu konudaki bu videoyu neden çekmek istediğimi anlatabilmişimdir. Evrim bir teoridir, bilimsel yasa değildir diyen demagojik yaklaşımın ipliğini pazara çıkarmak için konunun ayrıntılarına biraz girmemiz gerekiyor. Şimdi burada aslında insan dilinin kökeniyle ilgili videolarda dönem dönem ele aldığım bir konuya kısaca temas etmem gerekiyor. O da şudur, biliyorsunuz dilde kelimeler belli nesnelerin sembolik işaretleridir. Fakat bu sembolik işaretler bir uylaşıma dayanır. Yani o sembolik işaretleri kullananlar o sembolleri hangi anlamda, hangi bütünlükte kullandıklarını bilmek durumundalar. Bu sembolik işaretler, yani kelimeleri kullananların durumları değiştiğinde, farklı ilişkiler geliştirdiklerinde ya da farklı durumları ifade etmek için başlangıçta anlaşmış oldukları sembolik işarete başka yan anlamlar yüklemeye başladıklarında kelimeler hızla dönüşmeye başlar. Biliyorsunuz bu kadar yeryüzünde 7000'e yakın dilin nasıl ortaya çıktıklarını ve neden bu kadar kolaylıkla yeni dillerin ortaya çıktıklarını anlatmaya çalışırken bu konuya değinmiştim. Dolayısıyla kelimelerin karşılıklarının birebir şu ya da bu olduğunu öne sürmek doğru değil. Bu süreç içerisinde sürekli gelişen, kendini yenileyen, sürekli yan anlamlarla zenginleşen bir süreç. Şimdi böyle olduğu için teori ve yasa kelimelerine de karşılıklarını dondurarak onları basitçe şu ya da bu biçimde tanımlamak doğru bir şey değil. Yani teori sözcüğü aslında eski Yunanca bir sözcük. Teorian diye bir eylemden, fiilden geliyor ve bu fiil aslında bir şeye bakmak, dikkatle bakmak ve onu incelemek anlamına geliyor teorian fiili. Zaten İngilizce ve Fransızca'da geçen ve onlardan Türkçe'ye geçen tiyatro kelimesinin kökeninde de bu var. Teoria, yani teoriyen, bakmak, izlemek, seyretmek. Tiyatroda bu işin yapıldığı yer anlamına geliyor. Dolayısıyla teori aslında Yunanca'da ve oradan geçtiği Batı dillerinde bir dönem bir şeye uzun uzun bakmak ve düşünmek anlamına kazandı. Ve böylelikle teori bir şey hakkında, bir konu hakkında dikkatlice bakarak düşünmek, onu ölçüp biçip tartmak anlamlarına geliyor. İşte buradan hareketle teori sözcüğü Avrupa dillerine geçti ve oradan da bir biçimde Türkçe'ye, Fransızca yoluyla Türkçe'ye de geçti. Buna karşılığı olarak daha sonra sadeleştirme sırasında kuram sözcüğü kullanılmaya başlandı ama pek o kadar yaygın bir hale gelmedi. Neyse, konuyu uzatmayayım. Teori kelimesinin anlamlarını herhangi bir basit sözlüğü açıp baktığınızda çok farklı anlamlara geldiğini göreceksiniz. Yani örneğin
bazı olguları açıklamak için belli varsayımlardan hareket etmek ve bu varsayımlara dayanarak bu olguları açıklamak aslında bir teoridir. Yani örneğin siz hep herhangi bir yerde yaşıyorsunuz. Oranın iklimine alıştınız. Belli işaretlerden aslında ne zaman yağmur yağacağını ya da ne zaman fırtına çıkacağını falan kestirmiş olabilirsiniz. Ve bunu bir teori haline getirirsiniz ve dersiniz ki yani işte yarın hava yağmur yağacak. Birisi sana nereden biliyorsun? Benim bir teorim var bu konuda. Teorim de şöyle deyip açıklama da yapabilirsiniz. Bu bir teoridir yani. Ama bilimsel teoriler kuşkusuz böyle değildir. Yani bilimsel teoriler belli postülatlardan yani belli öncüllerden hareketle ortaya konulmuş düşüncelere dayanırlar. Bu düşünceler gözlem ve deney yoluyla doğrulanmaya çalışılır ve doğrulandıktan sonra test edilir. Testten de geçtikten sonra bu ortaya konmuş olan teori bilimsel bir teori haline gelebilir. Bu bir süreçtir. Yani birçok bilimsel teorinin gelişmesi böyledir. Yani ilk başta örneğin basit bir örnek olarak atom teorisinden söz edelim. Biliyorsunuz ilk atomcular eski Yunan'da yaşıyorlardı. Yaklaşık 2000 sene önce Demokritos ve Leukippos'un ortaya koydukları atom teorisi daha sonra bir sürü aşamadan geçti. 16. 17. yüzyıllarda Avrupa'da bu teoriyi canlandıranlar oldu. Ta 1900'lerin sonunda gerçekten atomun ne olduğu ortaya deneysel kanıtlarla ve ölçmelerle ve deneylerle kanıtlandıktan sonra bilimsel atom teorisi gelişti. Ama bundan önce bilimsel atom teorisi binlerce yıl bir teori olarak kaldı. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda teorilerin bilimsel yasa haline gelmeleri gibi bir sürecin işlediğinden söz edebiliriz. Evet böyle örnekler vardır. Fakat her teorinin sonuçta aynı biçimde bilimsel bir hale gelmesi gerekir diye bir şey yok. Çünkü günlük dilde teori kelimesi çok farklı anlamlar kazanmaya başlamıştır. Teori kelimesinin farklı kullanımlarına örnekler vermeye çalışmamın nedeni boşuna değil. Çünkü konuşmamın başında da anlattığım gibi teori kelimesi farklı dönemlerde farklı topluluklar tarafından farklı amaçlarla farklı sınırlarda kullanılabiliyor. Ve dolayısıyla günlük dilde teorinin kullanılmasıyla bir bilimsel teorinin içeriği ya da tanımlanması kuşkusuz aynı değildir. Örneğin diyelim bugün Einstein'ın görelilik teorisi. Görelilik teorisi Einstein'ın ortaya bir takım bilimsel varsayımlar temelinde onlarca, yüzlerce bilim insanının uzun yıllar süren çalışmaları, deney, gözlem ve kanıtlama çabalarının sonucu olarak bir bilimsel teori haline geldi ve kabul ediliyor. Şimdi görelilik teorisinin tam olarak ne olup olmadığını ve onun açıklamasını ben de yapamam. Yani fizik bilmeyen birçok insan da yapamaz. Ama birçok insan görelilik teorisinin bilimsel bir teori olduğu konusunda bir kuşku duymaz. Şimdi bir bilimsel teorinin ortaya çıkması ve onun yerleşmesi ile ilgili olarak geçirilmiş olan süreçleri göz ardı ederek her teorinin basitçe bilimsel bir kanıtlarla bilimsel yasa haline gelebileceğini söylemek işte konuşmamın başında sözünü ettiğim profesörün yaptığı da bu. Yani bu açıkça bir demagoji, ikiyüzlü bir çaba. Çünkü bilimsel teorilerin mutlaka bu süreçlerden geçmeleri gerekmiyor. Biraz önce görelilik teorisinden söz ettim. Şimdi aynı durumu evrim teorisine uygulamaya çalışalım. Bildiğiniz gibi önceki videolarda evrim düşüncesinin tarihinin binlerce yıl önceye dayandığını, çok farklı düşünürlerin değişik açılardan evrimci düşüncenin tohumlarını attıklarını, yakın dönemde, modern dönemde evrim düşüncesinin gelişmesi bakımından başka birçok düşünürün, araştırmacının ve filozofun katkıda bulunduklarından söz etmiştim. Dolayısıyla evrim düşüncesi geçmişi binlerce yıl önceye dayanan bir dizi varsayım ve gözlemden oluşuyor. Bir dizi varsayıma dayanarak gerçekliği açıklamaya çalışan değişik
düşüncelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bütün. Evrim düşüncesinin öncülerinden Lamarck'ın teorisinin hangi bakımlardan eksik olduğundan daha önce söz etmiştim. Lamarck'ın eksikliklerini ortaya koyup daha bütünlüklü bir teori, evrim teorisi ortaya koyanlar ise Alfred Wallace ve Charles Darwin oldu. Charles Darwin ve Alfred Wallace'ın doğal seçilime dayanarak, yani türleşmenin nasıl olduğuna ilişkin belli bir mekanizma ortaya koyarak evrim teorisini bir üst noktaya çıkarmış olmaları, evrim teorisinin son biçimini almış olması anlamına gelmiyordu. Şimdi bu videoyu çekmemiş olsaydım Darwin teorisinin sınırlılıklarını ve Darwin teorisinin hangi bakımlardan yetersiz olduğunun ve bütünlenmesi gerektiğini de ele alacaktım. Bu artık bir sonraki videoya kaldı. Şimdi Darwin'den sonra, Darwin biliyorsunuz genetikten haberi yoktu ve dolayısıyla genetikten haberi olmadığı gibi bugün bizim bildiğimiz ayrıntılı birçok konunun hiçbirisini bilmiyordu. Yani canlılığın nasıl başladığını, epigenetik süreçlerin neler olduklarını, ondan sonra genlerin nereden bulunduklarını ve mutasyonların dışında yeni türlerin ortaya çıkmasında DNA'nın ve mutasyonların ne kadar büyük önem taşıdıklarını, bu DNA ve mutasyon özelliklerinin yanı sıra bunların dışında genetik sürüklenme, gen göçü ve değişik metilasyon süreçlerinin de bu işin içerisinde olduğunu, bütün bunları hiçbirisinden Darwin'in haberi yoktu. Dolayısıyla bu konularla ilgili olarak Darwin'den sonra dünyanın değişik köşelerinde yüzlerce, binlerce bilim insanının yaptıkları çalışmalarla birçok yeni bilimsel yasalar ortaya konuldu. Daha önceki videolarımda söz ettiğim Hamilton kuralını düşünün. Ondan sonra Hardy-Weinberg kuralı diye bir başka bilimsel yasa daha var. Popülasyondaki alel ve genotip frekanslarının durumlarını açıklayan Hardy-Weinberg kuralı bilimsel bir kural. Price denklemi ya da Price teoremi denilen genlerle ilgili frekans değişikliklerini inceleyen bir kural var. Daha sonra Dobzhansky-Müller modeli denilen, yani evrimsel geçişteki genlerin durumları ile ilgili bazı kuralları netleştiren kurallar da var. Yani bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Darwin'den sonra bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar evrimin nasıl gerçekleştiğine ilişkin birçok bilimsel kural ve yasayı ortaya koydular. Şimdi bu yasalarla birlikte Darwin'in ortaya koymuş olduğu ve sınırlılıkları ve yetersizlikleri olan teori artık bilimsel bir teori haline geldi. Ve biz buna modern evrimci sentez diyoruz. Modern evrimsel sentez diyoruz. Yani 1950'li yıllardan sonra hızlanan ve 60'lara gelindiğinde artık temelleri iyice atılmış olan ve son biçimini almış olan modern evrimci sentezle birlikte Darwin'in ortaya koyduğu evrim teorisi artık bilimsel bir yasa haline geldi. Yani bugün dünyada biyoloji eğitimi almış hiçbir bilim insanı, hiçbir öğrenci evrim bilgisinin kanıtlanmış bilimsel bir yasa olup olmadığı konusunda kuşku duymaz yani. Çünkü kuşku duyduğu anda bu eğitimi sürdürmesinin bir anlamı olmaz. Yani kanıtlanmış, evrensel geçerliliği gözlem ve deneylerle ortaya konulmuş ve her türden çürütme çabasına karşı direnebilmiş bir bilimsel yasa olarak evrim düşüncesini, eğitimini görmek isteyen bir kişinin işte evrim de bir teoridir, ben aslında evrimi yalnızca bir teori olarak görüyorum, başka düşüncelere de saygım var deme lüksü yok. Yani bunu diyorsa da aslında o kendi içerisinde çelişiyor demektir. Çünkü bugün değişik bilim alanlarında söz konusu ne kadar çok yasa varsa, örneğin işte Ohm yasasından tutun Bernoulli yasasına, işte kütle çekimden
kuantumla ilgili yasaya, görelilik teorisinden fiziğin, kimyasının sayısız yasalarını ele alın. Bunlarla ilgili olarak ortaya konulmuş teorileri ve bunlara yönelik eleştirileri, değerlendirmeleri alın. Bunların her birisine yönelik karşı çıkış ve çürütme çabalarına karşı ortaya konulmuş olanların hepsinin toplamından çok daha fazla evrim yasasına yönelik saldırılar olmuştur ve evrim yasasına yönelik her çürütme, her onu geçersizliğini ortaya koymaya yönelik çabaya yönelik çok daha fazla sayıda kanıtlama ve doğrulama çabası ortaya çıkmıştır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün evrim bilgisi bir teoridir, yasa değildir diyenler açıkça yalan söylüyorlar. Yani böyle bir şey yok. Evrim bilgisi ve evrim teorisi bugün söz konusu olan bilimsel yasalar içerisinde en çok kanıtlanmış, en çok kanıta dayanan ve en çok saldırıya maruz kalmasına rağmen bütün saldırılardan başarıyla çıkabilmiş bir bilimsel teori. Dolayısıyla kelimelerle, yani teorinin ya da bilimsel yasa kavramının değişik anlamlarını dondurarak ya da farklı bağlamlardaki geçerlilik süreleriyle ilgili kullanımlarından yola çıkarak böylesi laf cambazlıklarıyla hokkabazlık yapanlara karşı uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü evrime yönelik, evrimin bilimsel bir yasa değil de bir teori olduğuna yönelik düşünceleri ortaya koyanların art niyetli kişiler olduklarını hiçbir zaman unutmamak gerekir. Her türden bilimsel yasada olduğu gibi evrim yasası da vakti zamanında ilk ortaya atıldığında bir teoriydi ve bu teorinin açıklanma çabası son derece sınırlıydı. Ama zaman içerisinde dünyanın değişik köşelerindeki farklı bilim insanlarının yaptıkları katkılarla birlikte bu teori giderek bilimsel bir yasa haline geldi ve bir bilimsel yasa olarak sayısız eleştiri, çürütme çabasından alnının akıyla çıkarak bir bilimsel yasa olarak bugün bütün dünya çapında bilim insanlarının kabul ettikleri ve üzerinde eğitimlerini, çalışmalarını sürdürdükleri bir yasa konumuna geldi. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.